Merhaba, yine bir makaleyle bir aradayız. Makale Medical News Today diye aslında tıbbi bir magazinde yayınlanmış. Fakat alıntılandığı makale daha bilimsel bir noktada. Neden bu makaleyi paylaşmak istiyorum? Aslında konu basit. Alzheimer hastalığı koku duygusunun kaybıyla daha hızlı bir şekilde tanınabilir mi? Aslında geçmişte bahsettiğimi hatırlıyorum. Bir kişi Parkinson ya da Alzheimer olmadan 10 yıl kadar önce denge ve koku duyusunda kayıplar oluyor. Benzer koku duygu kaybı ile ilgili Covid'de de yaşamıştık. Gerçekten koku ve görme duyusu beynin doğrudan uzantısı. Görme beynin neredeyse %40'ı. Bu yüzden buralardaki her türlü sorun doğrudan beyinle ilgili sorunların da bir parçası. Alzheimer'larda makaleye göre %40 civarı ApoE4 geni diye bir gen, özel bir gen alleli taşıyor. Zaten bunun türevlerine ve tau protein türevlerine bakarak beyin omurilik sıvısında yani artık bunun bir kan testini, bir somut testini oluşturmaya çalışıyorlar. Kişide Alzheimer tüm belirtileriyle oturmadan önce, kognitif bilişsel fonksiyonlar bozulmadan önce acaba koku duygusunun kaybına bakaraktan bunu anlayabilir miyiz demişler. Buradaki çalışma ApoE4 geni taşıyanların %25'inin homozigot ya heterozigot, %1'inin homozigot gen taşıdığını, bu 865 test yapılan kişinin 5 yıl aralıklarla yapılan testlerinde 2010, 2015 ve 2005 yıllarında yapılan testlerde bunlar hafıza testleri de uygulandığında ortalama yaşları da 72 bu insanların 62-95 arasındalar ve koku duyusu kaybı ile Alzheimer olma ihtimali arasında fark görülmüş. Ne kadar görülmüş? Gen pozitifse %37 civarında kişide koku duygu kaybı olmuş. Bu nedenle de tanımlanabilmesi için Alzheimer'ın kognitif kayıp olmadan önce tanımlanması için koku testleri geliştirilmeli mi diyor. Aslında bu yine ergoterapide konuşmuştuk. Ergoterapi benim için psikiyatrinin rehabilitasyonu diye hep söylüyorum. Nedense hep hareket yapılıyor. Aslında ileri yaş beyin hasarlarında kokunun da çalışılması gerektiğini, bununla ilgili testler ya da rehabilitasyon kitlerinin, yani bu yüreği buraya damlatların olması gerektiğini düşünüyorum. Tam da üzerine çalışılacak şey ama o kadar çok iş güç var ki buna uğraşmak çok kolay değil. Bunlara çok uzak olduğumuzu da düşünmüyorum. Bunun bir faydası da bir farkındalığı da şu olabilir. Zannediyoruz ki Alzheimer beyni etkilediğinde sadece unutkan. Hayır. Davranışı da etkiliyor, cinselliği de etkiliyor, karar vermeyi de etkiliyor, kokuyu da etkiliyor, tat duyusunu da etkiliyor, görmeyi de etkiliyor. Bu sayede illüzyonlar, halüsinasyonlar, bir sürü şey ortaya çıkıyor. Bu sayede kuşkular ortaya çıkıyor. Dengemiz bozuluyor. Biz bunları çalışırsak eğer kas, denge, koku, bunları biraz geriye ittirmiş olabiliyoruz. Yani sırf ilaca yüklenmemek, gerçekten yaşam biçimini düzenlemek anlamında da çok değerli bir makale olduğunu düşünüyorum.